Herkese merhaba. Bu videomuzda teknoloji üzerinde görünmeyen güç olarak bilinen ele geçirmek için kuşatma ve savunma güçlendirmelerini ele alacağız. Daha önceki videomuzda ne şekilde güç elde edebileceğinizi konuşmuştuk. Bu videoda güç elde etmenizden ziyade savaşlarda ne şekilde verim alabileceğinizi göreceksiniz. Buradan herhangi bir güç kazanımı söz konusu değil. O yüzden videonun başında da gördüğünüz üzere görünmeyen güç olarak gözükecek. Ele geçirmek için kuşatma direkt olarak saldırıya yönelik olan taraf. Savunma güçlendirmeleri ise adı üzerinde direkt olarak savunmaya yönelik savaşlarınızda size artı buff'lar veriyor. Burada görebileceğiniz herhangi bir teknoloji ilerlemesinden herhangi bir güç elde edemiyorsunuz. Fakat savaşlarda gördüğünüz üzere iyi buff'lar alabiliyorsunuz. Bir taraftan %5, diğer taraftan %10 ve alt taraflarda görebileceğiniz üzere %15'lere kadar buff'larımız mevcut. Burada ara adımları atlayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere belki sizin işinize yaramayabilir. Bildiğiniz üzere cesaret rozeti çok önemli. Cesaret rozetlerini buraya harcamaktan ziyade direkt olarak buff verilen kısımlara, savaşlarda işinize yarayacak kısımlara kullanabilirsiniz. Bu demek değil ki buradaki kısımlar savaşlarda işinize yaramıyor. Tabii ki de yürüyüş hızınız dahil birçok etken savaşlarda işinize yarayacaktır veya kaynakları korumanıza yarayacaktır. Gördüğünüz üzere iyileştirmeler için daha az maliyet harcıyorsunuz. Fakat benim için öncelikli bir kısım değil. O kadar önem vereceğim bir durum olmayacak. Buraya harcayacağım parçalarla direkt olarak buraları 10 levele çıkartmam benim için daha önemli olacaktır. O yüzden önceliklerinizi diğerlerinde level atlatmadan bu kısımlara verin. Direkt olarak fulllemeye çalışın. Gördüğünüz üzere bu hesap üzerinde 28.000 civarında cesaret rozeti bulunmakta ve neredeyse savunma güçlendirmelerini bitirip saldırı tarafındaki kısmı da bitirebilecek durumdayım. Cesaret rozetleri gerçekten çok önemli. Bunları sakın boş şeylerde kullanmayın. Burada gördüğünüz gibi eğitim alanının kapasite artışı var. Gerçekten önemli. Fakat benim hiçbir zaman çöl savaşları dışında işime yaramadı. Çöl savaşlarında bildiğiniz üzere kapasiteniz 60.000 ise direkt olarak 60.000 askerle başlıyorsunuz. Asker sayınızdan bağımsız olarak o an sizde 10.000 asker bile olsa çöl savaşına direkt olarak max kapasitede başlıyorsunuz. Bunun haricinde hiçbir işime yaramadı. Çünkü düzenli olarak savaştığım için hiçbir zaman 60.000'e kadar ulaşamıyorum. Ne kadar asker de eğitsem hiçbir zaman full kapasiteye ulaşamadım. O yüzden bu kısımlara öncelik vermem benim açımdan önemli değil. Onun yerine direkt olarak buff veren kısımları gördüğünüz üzere maxlamaya çalışıyorum. Ve ara adımlarda eğitim alan kişi sayısı gibi faktörler de var. Bunlar önemsiz diyemiyorum fakat amacınız sadece savaşlarda etki göstermekse direkt olarak buff veren kısımlara odaklanmalısınız. Cesaret rozetlerinin öneminden bahsetmişken kamyon kısmına da değinmek istiyorum. Kamyon kısmında kesinlikle geliştirmemeniz gereken bir kısım mevcut. Gördüğünüz üzere bu size 3'ün üzerinde saldırı yapılmasını engelliyor ve gerçekten önemsiz bir şey. Gerekirse 5 kez saldırsınlar, yenebiliyorsa da yensin. Zaten gün içerisinde balina değilseniz elbet size saldırıyorlar ve şanslı değilseniz tüm parçalarınıza el koyuyorlar. Bu hesap üzerinde geliştirilmiş. Benim ana hesabım üzerinde, onu da solda şu anda görebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere sadece bu kısım 18.000 cesaret rozeti harcatıyor. Ve ben kendi ana hesabımda diğer saldırı savunma güçlendirmelerini arttıran kısımları da geliştirmedim. Gördüğünüz üzere buradan 5 level eksik. Bir diğer kısımda da 5 levelim eksik. Minimumdan hesaplayacak olursak bu iki teknoloji üzerinden 9.000 civarında bir cesaret rozeti kurtarmış oldum. Alt kısımdan da gördüğünüz üzere 18.000 burayı da açmayarak kurtarmış oldum ve toplamda şu an minimum 27.000 karım var diyebilirim. Şu an elimde bulunan da 26.000. Eğer ki ben bunları geliştirmeye çalışsam şu anda max seviye bile yapamıyorum ve benim için gereksiz bir masraf. Onun yerine gördüğünüz üzere ele geçirmek için kuşatmayı bitirmeye çalışıyorum. Ara adımları gördüğünüz üzere kendi hesabımda da geliştirmiyorum. Direkt olarak buff veren kısımlara yoğunlaştım. Aynı şekilde savunma güçlendirmelerini de görebilirsiniz. Buradaki amacım buff veren kısımları bitirmek olacak. Olabildiğince iki tarafı da dengeli götürmeye çalışıyorum. Bu iki hesap üzerinde de bu kısımlar bitirildikten sonra ara adımları yapmadan, ara adımlardan kastımı tekrardan gösterecek olursam, burada eğitim hızı, eğitim alan kişi sayısı gibi faktörleri geliştirmeden buff veren kısımlar bittikten sonra İkinci takımım olan bu hesap için füze uzmanlığına yoğunlaşacağım ve taktik silahını açmaya çalışacağım. Taktik silahta bildiğiniz üzere toplamda %80'lik uzmanlık seviyesi olduğu takdirde açılıyor.
Şu anda tank uzmanlığından %100, füze uzmanlığından %8 ve uçak uzmanlığından %4 ile %112 olarak bir yüzdeliğim mevcut. Bunu %80'e çıkartmaya çalışacağım ve taktik silahla güçlenmeye devam edeceğim. Videoyu bitirmeden önce gelin şu anki gücüme bakalım. 59.53 milyon. Biraz teknolojide geliştirme yapalım ve herhangi bir şekilde gücümün artmayacağını görebilirsiniz. Fakat savaşlarda gerçekten iyi bir etki alıyorum. Buradaki bufflar gerçekten önemli. Diyelim ki sizin gücünüz 55 milyon. Birebir her şeyi aynı yapın. 53 milyon gücündeki birine karşı yenilebilirsiniz. Bunun sebebi yüksek ihtimal buradaki geliştirmeleri sizden daha iyi demektir. Şimdi gördüğünüz üzere savunma güçlendirmeleri kısmındaki tüm buffları bitirdik. Şu an herhangi bir güç almadık. Gelin tekrardan takımımıza bakalım. Gördüğünüz üzere hala 59.53 milyon. Savunma tarafında herhangi bir şekilde başka bir şeye odaklanmayacağım ve hala hazırda %74'lük bir oranımız mevcut. Tekrardan göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere tüm bufflar max. Şimdi sırada ele geçirmek için kuşatma yani saldırı tarafındaki geliştirmeleri fulllemeye çalışacağım. Kamyon tarafındaki geliştirmeleri yapmasaydık bu hesapta bugün kısımda bitirilmiş olurdu. Saldırı içinde gördüğünüz üzere ilk taraflar bitirildi ve hepsi max. Son tarafta birkaç levelimiz kaldı. Dediğim gibi kamyon kısmına herhangi bir yatırım yapılmamış olsaydı bu kısımlar da bugün bitirilmiş olacaktı ve direkt olarak ikinci takım füze uzmanlığına başlanılabilirdi ve hızlı bir şekilde taktik silaha doğru yola çıkılırdı. Tekrardan son durum için takım gücünü gösteriyorum. Hala 59.53 milyon. Hiçbir şekilde güç almıyorsunuz fakat savaşlarda yeterince etkisini göreceksiniz. Ve tüm yaptığım geliştirmelerden sonra gördüğünüz gibi ittifak düellosunda 50 milyon puan kasabildim. Sorularınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.